Kanalımdan ve mutfağımdan herkese yeniden merhaba. Bugün sizler için çok güzel bir ekmek tarifi vereceğim. Kendi ekmeklerimi evimde kendim yapmak istiyorum diyenler için çok güzel bir tarif. Sizler de hemen kaydedin ve yapın. Şimdi tarifine geçiyorum. Yoğurma kabının içerisine 6 su bardağı unu aldım. Şu şekilde unun ortasını açıyorum. Bu kısma 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum ve 1 paket kuru maya ekliyorum. Maya ve şekerin üzerine biraz ılık su ekliyorum ve karıştırıp aktifleşmesini bekledim 1-2 dakika. Sonrasında suyu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayacağım. Suyu kontrollü olarak ekledim. Toplamda 3 su bardağı su kullandım. 1 tatlı kaşığı tuzu da şu şekilde unun üzerine dökerek ekliyorum. Oldukça yumuşak bir hamur yoğuracağım. Unun kalitesinden dolayı veya markasından dolayı su ölçüsünde değişiklik olabilir. Bu yüzden kontrollü ekleyin. Ben de yine kontrollü olarak ekledim. Azar azar ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Şimdi hamuru toparladım. Artık elimi bıraktırmam gerekiyor. Bu yüzden zeytinyağı ile elimi yağlıyorum. Biraz hamurun üzerine de zeytinyağı sürüp o şekilde yoğurmaya devam ettim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurdum. Şu şekilde yumuşaklığını da size göstereyim. Şimdi üzerini kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum yaklaşık yarım saatte mayalandı. Şimdi üzerini açıyorum. Tezgahın üzerine biraz zeytinyağı döküyorum ve elimle şöyle yağlıyorum. Hamurun tamamını tezgaha alıyorum. Burada hamura şöyle katlama işlemi yapıyorum ve büyükçe bir beze gibi katlayıp toparlıyorum. Şimdi eşit 6 parçaya böleceğim ve 6 tane ekmek elde etmiş olacağım. Biraz boyutlarını küçük isterseniz 8'e de bölebilirsiniz. Hamurumun kıvamı oldukça elastik ve yumuşacık olmuş. Sizler de mutlaka ekmek hamurlarınızı yoğururken çok güzel bir şekilde yoğurun. O zaman sonuç daha güzel olacaktır. Eşit büyüklüğe ayarladım ve bezelerimi yuvarlayıp yaptım. Üzerini kapatıyorum. Bir 5 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. Şimdi ekmekleri yapmaya geçtim. Elimi biraz sıvı yağ batırdım ve ekmekleri elimle açıyorum. Kenar kısımlarını ezmeden ortasından bu şekilde elimizle bastırarak hamuru biraz büyütüyorum ve ekmeğime şekil veriyorum. Bu şekilde ekmeğimi hazırladım. Elimle açtıktan sonra içerisine zeytinyağı sürüyorum. Hamurun tamamına fırçayla sürdüm. Ve bu şekilde katlıyorum. Katladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine alıyorum. Ekmeğimizin yapılışı bu kadar. Elimizle açıp içine zeytinyağı sürüyoruz. Katlayıp tepsiye alıyoruz. Hepsine aynı işlemi yaptım ve hamurlarım bitene kadar bu şekilde hazırladım. Tüm ekmeklerimi tepsiye koyduktan sonra üzerine bir poşet kapatıyorum ve yaklaşık 20 dakika kadar bu şekilde mayalandırıyorum. Mayalanma işlemini tamamladım. Ekmeklerin üzerine de yine zeytinyağı sürüyorum. Ve önceden ısıttığım alt üst ayar 230 derece fırında pişirmeye gönderiyorum. Şu anda ekmeklerim pişti, fırından aldım. Bakın çok güzel oldular. Etrafa mis gibi kokular yayıldı.
İlk sıcaklığı gittikten sonra ekmeklerimin size altını üstünü içini de gösterip videomu tamamlayacağım. Bakın fırından çıkardığımız anda biraz yumuşak değil ama bekledikten sonra yumuşacık oluyor. İçi de bu şekilde, bakın harika pişti. Ekmek arası yapabileceğiniz çok lezzetli, çok güzel bir ekmek tarifi oldu. İster köfteyle, ister dönerle, istediğiniz her şekilde ekmek arası yaptığınız zaman bu ekmeği yapıp afiyetle tüketebilirsiniz. Bakın şöyle yumuşacık, çok güzel bir ekmek oldu. Çok lezzetli, bir tanesi de bir kişiye rahatlıkla yetiyor. Gayet de doyurucu oluyor. Ekmeğimizin içi de gayet güzel arkadaşlar. Şöyle tekrar gösteriyorum sizlere. Yumuşacık, harika bir ekmek. Bugün biz bu ekmeği dönerle tüketeceğiz. Şöyle dönerini, yeşilliklerini, domates, soğanını ekleyip harika bir ekmek arası döner hazırladım. Sizlere de fikir olması için gösteriyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.